турецкие сладости и крымские, наши национальные тоже сладости есть. Вы откуда приехали? Gacı ve Müslim şey dediler arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz bina gecelik 300 bin rubleymiş sezonda. Buradan gerçekten şehrin güzel bir manzarası var ama bence yolculuk daha güzel. Yani toplam hesap yani 3700 ruble falan tuttu. 1800 Türk lirası yapıyor. Ben henüz bu gezide bir otele gecelik 1800 lira ödemedim. Ve arkadaşlar Kırım'ın şarapları da çok ünlü. Ялта достаточно большой, прекрасный, очень удобный и красивый город. Böyle giyiliyormuş işte. Вот такая da. Soçi'ye Rusya'nın Antalya'sı dersek burası da herhalde Alanya'sı olur. Arkadaşlar Yalta şehri işte burası. Herkese Kırım'dan, Yalta'dan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Dün Kırım'ın güneyindeki, en ucundaki, en önemli, en ünlü tatil kasabası Yalta'ya geldim. Ve şimdi oteldeyim. Şimdi hemen dışarı çıkıp şehri keşfetmek istiyorum. Tabii sizlere de göstermek istiyorum. Öncesinde her zaman olduğu gibi kaldığım yeri biraz tanıtayım size. İlk olarak dağınıklık için lütfen kusura bakmayın. Biraz tabii kaldım dün. Dolayısıyla ufak bir dağınıklık olabilir. Burası gördüğünüz gibi böyle yine büyük bir yatağım var. O da bayağı büyük bu sefer. Şöyle gardırop falan var. Tabii şu an fişini çıkartmışlar. Dolap var. Ama yazlık bir belde olduğu için burası genelde herhalde kışın kullanmayın demek istiyorlar. Zaten dolapla da bir işim yok. Şöyle görüyorsunuz bir oturma alanı falan var ve her zamankinden farklı olarak aslında bir balkonum var. Ve böyle de bir manzaram var bakın. Şurası şöyle hep bu otele ait. İşte yan yana odalar. Ve daha çok yazlık bir yer gibi, ya daha doğrusu gibi değil, öyle bir yer burası. Şurada da yine böyle kocaman bir banyo var. Yani iş görür bir yer var. Kaldığım yerin dışarıdan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Yani otel aslında büyük ama 2 yıldızlı bir otel burası ve merkeze yakın. Ve bulunduğu yerde gerçekten çok güzel. Yani şuraya bakar mısınız? Merkezde yürüyerek böyle 500-600 metre falan gibi. Ben dün geldim Yalta'ya ama çok yağmur vardı ve yani çekim yapmak çok da kolay değildi, o yüzden işin aslı bir günde gezdim önce buraları. Ben tabii Yalta'ya ilk olarak aslında 2010 yılında gelmiştim. O zamanlarda ki hala aslında öyle. Yani bu bölgenin en bilinen, en önemli yerlerinden, tatil beldelerinden bir tanesiydi. Gece hayatı anlamında özellikle. Ve tabii hala da Kırım'ın, Rusya Federasyonu'nun en önemli tatil şehri diyebiliriz. Ben de tabii geldim buraya ama sonbahardayız biz. Tabii ki yazdaki gibi olmayacaktır ama güzel bir seyahat geçireceğimizi düşünüyorum. Şu an neredeyse şehir merkezindeyiz. Bakın böyle büyük büyük çam ağaçları. Çam ağacı herhalde bu, değil mi? Çam ağaçları var. Tarihi binalar çok yine. Yani çok güzel bir şehir. Özellikle tabii Mayıs ayıyla Eylül arasında gelirseniz çok güzel ve bir o kadar da pahalı tabii burası. Arkadaşlar ben buraya Sivastopol'den geldim. Önce Yevpatorya'dan Sivastopol'e geçtim. Orada biraz kaldım ve buraya otobüsle geldim. Otobüs 500 ruble, 450 ruble otobüs bileti ve 50 ruble de bagaj için aldılar. Toplamda 500 rubleye buraya gelebiliyorsunuz. Rusya'da her zaman böyle heykelleri görüyorsunuz ve insanlar da şu sararmış olan yerler var ya, oralara dokunarak, işte oturarak, ne bileyim, böyle kendilerine şans getirdiğine inanıyorlar. Yani şehir gerçekten de arkadaşlar çok güzel. Çok böyle yani yemyeşil. Yani havası falan değişik, böyle gezmesi çok güzel bir şehir.
Baksanıza burası şehir merkezi yani. Bu kadar yeşil bir şehir herhalde eskiden Bursa böyleydi. Şunu da söyleyeyim tabii ki eğer Rusya dışından buraya geliyorsanız ya da Türkiye'den gelecekseniz Krasnodar'a işte Soçi'ye gelebilirsiniz. En yakın ama şu an Krasnodar, oraya uçabilirsiniz. Krasnodar'dan da buraya trenle, daha doğrusu Simferopol'e geliyorsunuz. İlk bölümleri izlediyseniz aynen benim yaptığım gibi. Ardından da buraya işte otobüslerle, yine trenlerle Simferopol'den buraya araçlarla gelebilirsiniz arkadaşlar. Hatta yine ilk bölümde izlediyseniz tren istasyonunun önündeki taksiciler, Kırım Tatarı Türkler var orada, taksiciler. Onlar 6.000-6.500 rubleye getiririz diyorlar. Ama bence pahalı bir fiyat. Yani toplu taşımayla gelirseniz daha ucuza gelirsiniz bu taraflara. Başlangıçta tabii ben size şimdi bütün rotamı tekrar hatırlatayım. Ben biliyorsunuz Kırım Cumhuriyeti'ni geziyorum şu anlarda. Simferopol'e geldim. Yevpatorya'ya gittim. Ve şimdi Yalta'dayım. Yalta'dan sonra ise arkadaşlar Sivastopol ve Bahçesaray'ı gezmek istiyorum. Ondan sonra da bakalım eğer zamanım yeterse başka şehirlerini de sizlere göstermek istiyorum. Yani toplam bu seriyi izlediğinizde tüm bu destinasyonları izlemiş olacaksınız. Ve tabii videonun henüz başlarındayken de lütfen arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin büyük bir kısmı da abone olmadan izliyor zaten ve televizyondan izliyorlar. Lütfen televizyondan izliyorsanız da ufak bir ara verip hemen YouTube'dan beni bulup abone olursanız çok sevinirim. Israrla söylüyorum bunları zaman zaman çünkü gerçekten insanlar izlerken atlayabiliyor ya da önemsemeyebiliyor. O yüzden söylemek gerekiyor. Kusura bakmayın ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehrin en önemli, en gözde yerine geldik. Burası sahil yolu Yalta'nın. Yani şöyle bir boydan diğer tarafa doğru giden bir yer. Ve burada gezeceğiz, dolaşacağız. Önce şöyle hediyelikçiler var, hatta birkaç göstereyim sizlere ne tarz şeyler satıyorlar. Bakın kürkler, tekstil ürünleri satılıyor burada, hediyelik. Şöyle çok güzel, bakın. Kürklü kaftanlar satıyorlar herhalde. Bunlar şey mi? Hırka gibi. Bayanlar için. Здравствуйте. Сколько вот это стоит? Такая штучка 1500. Есть такая еще беленькая, бежевая и черная. Aha, kahverengisi, beyazı, siyahı varmış ve 1500 ruble diyor. 750 lira. Fena değil. İşte böyle hediyelikler satıyorlar. Burada da. Ha, böyle giyiliyormuş işte. Вот такая есть. Вот такая, да? Вот так. Ее можно еще на голову. Ага. И есть такая черная, серая еще. Вот смотрите. Вот такая. Hı hı. Вот такая бежевая. Evet, bu renkleri de var diyor abla. Спасибо вам большое. Я из Турции. Да. Хорошего отдыха вам. Спасибо вам. Что-нибудь скажите Турцию. Чтобы все было хорошо. Спасибо большое. Arkadaşlar işte güzel bir kırın tişört. Сколько стоит? Майка? 700 рублей любые. Ну, вот что касается Крыма. Сколько? 700. 700 ruble. Aha. Böyle Yalta tişörtleri de var. Şurası da çok ünlü, yani Yalta deyince akla ilk gelen, hatta Kırım deyince ilk gelen yerlerden bir tanesi. Lastachnika Gnezdo'ydu yanılmıyorsam ismi. Oraya vaktimiz olursa gideriz ama bilmiyorum tam. Вот это более как-то. Böyle işte arkadaşlar hediyelikçilerin olduğu bir yürüyüş caddesi. Tabii şimdi bu cadde boyunca da gezeceğim, size göstereceğim. Burada meyve suyu satıyorlar. Şu tarafta da çiğ börekçi var. Yantık var mı acaba? Siz yantık yemek istiyorum ama var mıdır? Aa, yantık var. Güzel. Şu yantık çiğ böreğe benziyor ama şimdi göstereceğim zaten size. Здравствуйте. Evet, böyle hediyelikler de satıyorlar tabi. Bakın. İşte incik boncuk
havlular. Yani burayı şu an Soçi'ye, Rusya'nın Antalya'sı dersek burası da herhalde Alanya'sı olur. Öyle bir yer ya da Bodrum'u olur. Her zaman olduğu gibi böyle şeyler de satıyorlar, bakın. Kırım'a özgü baharatlar satılıyor. Da sladости, da. Нет, это специи, сладости. Ha, spetsy, вот это. Bu da baharatmış. Burada baharatlar satıyorlar. Aha, bu da tuz. Это Крымская соль, da. Да, со специями. Ha, baharatlı tuzmuş arkadaşlar ve burada da ballar, reçeller var. Kafkasya'ya da benziyor, benzemiyor değil. Большие лимоны, варенье, большие лимоны. Şöyle küçük de bir şey aldım. Ve çarşının bu tarafı da arkadaşlar Karadeniz'e çıkıyor. Arkadaşlar, Yalta şehri işte burası. Dağların eteğine kurulmuş, daha doğrusu bu limana kurulmuş bir şehir. Bu bölümün ismi arkadaşlar Primorski Beach, Primorski plajı. Hatta plajda şurası. Şöyle burada insanlar, yani güneşli olsa şimdi bile denize girerler. Öyle bir yer. Kafelerin, işte hediyelikçilerin, alışveriş yerlerinin, çok güzel restoranların olduğu bir bölüm burası. Tabii söyledim ya, burası pahalı da bir yer. Özellikle şimdi yazın gelirseniz buraya gecelik 10-15 bin ruble gibi bir rakam, iyi bir yerde kalmak için ödemek gerekebilir. Yani o da 100-120 dolar gibi bir şey yapıyor. Hatta 120 dolar gibi bir rakam yapıyor. Öyle bir yer. Çünkü yazın çok kalabalık oluyor. Nüfusu buranın yani normalde 100 bin, herhalde 100 binin üstündedir biraz diye düşünüyorum. Yani kış döneminde, tabii yazın çok daha fazlası oluyor. Bakın ne yazıyor? Yalta, İstanbul. Evet, içeride şeyler satıyorlar. Lokum, baklava, cezveler, işte böyle fincanlar. Güzel şeyler satıyorlar. Arkadaşlar, arkamda Yalta, İstanbul var. Şimdi burayı gezerken tabii arkadaşlar burada bana selam verdiler. Buranın da Yalta, İstanbul, arkadaki mekanın sahipleriymiş. Ve Dağıstanlılarmış. Şimdi onlarla da biraz konuşalım bakalım. Brat, selamun aleyküm. Валейкум ассалам. Как дела? Alhamdulillah, все хорошо. Как тебя зовут? Меня Гаджи Мурат зовут. Гаджи Мурат. Да, Откуда ты? из Дагестана. Дагестан. Это твой, да? Это наш магазин Ялта, Истанбул. Ялта, Истанбул. Сладости. Турецкие сладости и крымские. Наши национальные тоже сладости есть. Вы откуда приехали? Я? Стамбул. Истанбул. Стамбул. Очень много раз был в Истанбуле. Да? Очень понравилось, очень красиво. Ялта очень похож на Истанбул. Черное море, набережная почти одинаковая. Ну, лето как? Очень хорошо. Очень хорошо. Очень Ну, хорошо. Цена подорожался, конечно, да? Цены очень дорогие, да. Дорогие, да? Летом здесь где-то процентов 30-40 подорожание идет. Сколько стоит один ночь, один сутки хотель, например? Средний, Средний, да? средний отель где-то 12-15 до 20 и выше. Выше. Да. Обычный номер, Дом как? дом снять, это очень дорого. Квартиру снимать, это месяц где-то 40-50 однокомнатная. 40-50 тысяч одна комната, месяц. Месяц. Oo. Это очень дорого. Burada da kardeşimiz var. Seni привет. Ассаламу алейкум. Ve aleyküm selam. Ассаламу алейкум. Как тебя зовут? Меня зовут Муслим. Муслим. Очень Да. приятно, Муслим. Мне тоже очень приятно.
Вот работаем, везем товар с Турции. Вот очень отличное место. Очень вкусные сладости, можно сказать. Рад, что в Турции такое делают. Огромное спасибо. Очень хочу побыть в Турции. Еще ни разу не был, если честно. Иншаллах, думаю, да, побуду в этих местах. Много людей есть из Дагестана В Турции, да? И как нравится им там? Скажешь? Ну, салам алейкум им тоже. Огромное. Иншаллах, приеду. Может, увижу, познакомлюсь с своими земляками тоже. İnşallah. Иншаллах. Вам огромное спасибо. Spasiba TV. Arkadaşlar eğer gelirseniz de buraya bu dükkana uğrayın. Gerçekten çok samimi, iyi insanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Gacı ve Müslim şey dediler arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz bina da gecelik 300 bin rubleymiş sezonda. Ev kiralamak. Gecelik 300 bin ruble. 150 bin Türk lirası. Yani düşünün nasıl bir yer olduğunu buranın. Burada da işte bu plajlarda böyle özel alanlar var. Beachler var, beach club'lar var. Burası tabii ücretsiz plaj. Şöyle şurası. Primorski buranın ismi. Yalta, İstanbul'da az önceki bulunduğumuz yerdeydi. Gelirseniz de ziyaret edin. Benden de bir selam söyleyin yani onlara. Arkadaşlar yani Yalta sezonda gerçekten de pahalı bir yer. Arkadaşlar Yalta sahili de işte böyle. Hatta bakın dalga buralara falan kadar da geliyor. Yüzen de var. Şurada yüzüyorlar. Bu havada bile yüzüyorlar. Burada sezon Haziran'ın 1'inden Ekim'in sonuna kadar devam ediyormuş. Halen girilebiliyor denize diyorlar. Tabii şu anda bile giren var. Arkadaşlar hemen burada bir arkadaşı yakaladım. Bakalım o neler düşünüyormuş kendisi. Вы откуда сказали? Московский регион. Moskovski region. Evet, Moskova civarından gelmiş. Bakalım o neler düşünüyor Yalta ile ilgili. Как тебя зовут сначала? Антон. Антон, меня зовут Сельчук. Очень приятно. Очень приятно. познакомиться. Как тебе здесь Ялта? Про Ялта что можешь сказать? Ялта достаточно большой, прекрасный, очень удобный и красивый город. Это настоящая жемчужина Крыма. Наверное, с Ялтой по красоте, по величественности, по величию может сравниться только Севастополь. Тоже большой город. И база Черноморского флота. Ну, здесь вы турист или... Турист. Я очень люблю Крым. С 21 года сюда катаюсь. Отлично. Чем ты занимаетесь? Я работаю редактором, а тут отдыхаю. Здесь отдыхаете? Да. Отлично. Я из Турции. Про Турцию знаете? Конечно, знаю. Я в Турции отдыхал несколько раз. Да, где? Кемер. О, Кажется, Белек Белек. и Сиде. Но точно не знаю, это было в детстве. Кажется, Сиде. Наверное, три города. Да. Понравились? Как было? Да, море теплое, погода замечательная, сервис хороший, люди приятные. Да. Спасибо большое. Вам большое спасибо. Deniz de gerçekten çok güzel görünüyor. Duydunuz, gördünüz, çocuk Moskova'dan buraya kendi başına tatile gelmiş. Kafamı dinlemeye geldim diyor. Çok güzel. Vallahi tam da kafa dinlenecek yer aslında burası. Kışında. Burası arkadaşlar insanların böyle dışarı çıkıp gezdiği, dolaştığı bir yer. Ve bir yani sahil boyu çok güzel mekanlar da var. Şöyle onlardan bir tanesi bu. Bir tanesi de şu gemi. Yani geminin içinde de restoran var. İsterseniz orada da yemek yiyebiliyorsunuz.
Yemeğimizi de yiyelim tabii şimdi. Burada bir yantık yiyeceğim. Yantık yine Kırım Tatar yemeği. Burada çok az Kırım Tatarı gördüm. Hatta hiç görmedim diyebilirim. Neredeyse. Ama yantık diye bir yemek var. Şimdi ondan deneyeceğim. Yantiki şu. Yani aslında çiğ böreğin tavada pişen hali diyebiliriz. Çiğ böreği böyle daha derin bir yağın içinde pişiriyorlar diye biliyorum. Bunu tavada böyle yüzeysel pişiriyorlar. Saç gibi bir şeyin üstünde. Fiyatı da 250 rubleymiş. Yantığımı aldım arkadaşlar. Bizdeki gözleme bildiğiniz gibi. Yani az önce gördüğünüz gibi yapılıyor. Şimdi ben bunu yiyeyim ve gezmeye devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir de su aldım. Suyla beraber 350 ruble. Yani 175 lira. Gördüğünüz gibi bizdeki gözleme gibi. Yantık bu. Ve çok güzel. Ben bunu yiyeyim, sonra görüşürüz. Yantığı aldığım hanımefendi de bir Kırım Tatarıydı. Burada ama çok yoklar diyor. Burada çünkü biliyorsunuz yani daha doğrusu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kırım Tatarları sürgüne gönderildiğinde 1990 yılında dönebiliyorlar buraya, yani Kırım Adası'na dönmeye karar veriyorlar. O zamanki Özbekistan'dan dönüyorlar ve bu sebeple çoğunluğu Bahçesaray, Simferopol, işte o bölgelere, adanın daha iç bölgelerine yerleşmişler. Tabii kendi öz köylerine. Bu kıyı kesiminde çok fazla yoklar gibi geldi bana. En güneşe ihtiyaç duyduğumuz destinasyonda maalesef hava kapalı. Buradan isterseniz böyle şeyler var, gemi turları, onlara da katılabiliyorsunuz. 1500 ruble imiş. Neredeyse her yarım saatte bir var. Buradan sizi alıyor, çevredeki diğer işte gidilecek tatil yörelerine ya da bir bot turu yaptırıyor. 1 saat boyunca bu körfezi geziyorsunuz ve şuradaki kale, en başta bahsetmiş olduğum kaleye kadar gidiyorsunuz. Lastochkino Gnezdo'ya kadar gidiliyor. Yalta arkadaşlar, Kırım Hanlığı zamanında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Cenevizlerin elindeymiş daha doğrusu. Yani Kefe, bugünkü Feodezya civarları 1475 yılına kadar aslında şeyin elindeymiş, yani Cenevizlerin elindeymiş bu bölgede. Bu bölge aslında o dönemde çok da önemli değil. Asıl önemli olan kıyı şehirleri Gezlev, Yevpatorya, Sivastopol, yine bir liman şehri gibi. Feodosya, yani eski ismiyle Kefe, daha fazla önemli olan şehirlermiş. Burası bir ufak balıkçı köyü gibi bir yerleşim yeriymiş ve buranın daha fazlasıyla ünlü olması için aslı 18. yüzyıldan sonra olmuş ve Rus imparatorlarının bir nebze tatil yeri gibi olmuş burası, ya da aristokratların, zenginlerin. Ondan sonra daha da ünlenmeye başlamış. Özetle 15 ve 16. yüzyıllarda Yalta, Kırım Hanlığı'nın siyasi ve ekonomik hayatında kayda değer bir rol oynamıyordu arkadaşlar. Hanlığın gerçek anlamda önemli şehirleri başkent Bahçesaray ve büyük liman kentleri olan o zamanki Kefe, yani bugünkü Feodosya ve Gözleve, yani bugünkü Evpatorya kentleri daha önemliymiş o zamanlar. Bu Naberejnaya dışında arkadaşlar aslında yani şehrin görülebilecek, gezilebilecek birçok yeri var Yalta'nın. Bunların en önemli 2 tanesinden bahsetmek istiyorum size. Bir tanesi Lastochkino Kalesi, yani en başta resmini göstermiştim. Bu kale Gaspra kasabasında yer alıyor. Yani buraya aslında 7-8 kilometre uzaklıkta bir yer. Ben ucuz bir otelde kalıyorum ama arkadaşlar yani burada gerçekten çok güzel, çok önemli ve pahalı oteller de var. Onlardan bir tanesi bu. Yine bir tanesi şurada dağların eteklerinde kurulu Inturist Oteli var. Güzel otellerden biri ama yani sezonda gerçekten bir gecelik fiyatı pahalı oluyor. Tabii burası çok merkezi diyebilirsiniz ama yani hakikaten tertemiz, tertipli, çok güzel. Baktığınızda yerde bir izmarit dahi yok ve düzenli
temizliyorlar. İnsanlarda da tabii kültür de olmuş. Kimse de atmıyor yani çöpünü bir yerlere. Böyle burada yer alan küçük küçük plajlardan da arkadaşlar isterseniz gelip faydalanabiliyorsunuz. Tabii insanlar kışın gelip burada işte denizin sesini dinliyorlar. Bir meditasyon gibi. Ama yazın inanın burada adım atacak yer olmuyor yani. Bu sahil yolu böyle 3-4 kilometrelik bir yol arkadaşlar. Yani tüm yol boyu yürüdüm. Çok şık mağazalar, dükkanlar, işte mekanlar, barlar falan da var. Yalta ismi de arkadaşlar Yunanca Yalos kelimesinden geliyormuş. Sahil demekmiş bu kelime. Ve Osmanlıca'da da işte Elita, Yelita, Yalta, Yelita gibi isimlerle anılmış. Yine Kırım Tatarcasında da böyle söylenmiş ve bu isim dönüşerek zamanla bugün Rusça'da, işte Ukraynaca'da Yalta diye söyleniyor. Bir tane hatta restoranın şöyle menüsünde göstereyim size fiyatları. Bakın bu ciğer yanılmıyorsam 590 ruble 200 gramı. 200 gramı 570 ruble tavuk lüle kebap, lüle kebabı. 930 Napolyon kebabı. 250 gram patates de 250 rubleymiş. Yani fiyatlar böyle işte burası. Buradaki örnek restoranlardan bir tanesi. Bir pilav da Taşkent usulü 350 gramı 520 rubleymiş. Burada ne? Yantık 330 ruble. Az önce biz 250 rubleye yedik. Yani Yalta arkadaşlar Kırım Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'nun şu anki herhalde en önemli yaz tatil beldelerinden bir tanesi. Arkadaşlar burası da Yalta'nın limanı. Yani şurası tam olarak liman bölgesi. Buradan işte şeyler kalkıyor. Sivastopol'e gemilerle gidilebiliyor ya da işte şu gördüğünüz tur şirketleri tur satıyorlar buradan. Alabiliyorsunuz. Yani bu bölgeden biniliyor onlara da. Lastachkino Gnezdo'nun bir maketi bu arkadaşlar. Görmüşsünüzdür zaten yüksek ihtimalle bu kaleyi. Bunu da gece ışıklandırıyorlar. Çok güzel oluyor. Şurada da Yalta yazıyor. Burası şu an yanılmıyorsam bir müze ve kafe olarak kullanılıyor. Yalta'nın tarihi olarak diğer önemli bir özelliği daha var. O da 2. Dünya Savaşı'nı bitiren 1945 yılındaki Yalta Konferansı bu şehirde Lavidia Sarayı'nda gerçekleştirilmiş. Ve o dönemin en büyük 3 lideri Franklin Roosevelt, Amerika Başkanı, Churchill, İngiltere Başkanı ve Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin o dönemki lideri bu şehirde toplanmışlar. Joseph Stalin tabi bu Livadia Sarayı'nı özellikle seçmiş. Çünkü birinci sebep yani savaşın kim tarafından kazanıldığını göstermek aslında. Yani Sovyet topraklarına davet etmiş diğer iki lideri. Ve ikinci sebep de tabii ki güvenlik. Çünkü burası Nazilerden, Almanlardan arındırılmış ve çok güvenli bir yer haline getirilmiş o dönemde. Derken de Lenin Meydanı'na çıktık arkadaşlar. Burası da Yalta'nın önemli meydanlarından bir tanesi. Bildiğimiz Kentucky Fried Chicken burada Yevpatoria Fried Chicken olmuş. Yani Rusya'nın geri kalan kısmında bu Rostix olduğu yanılmıyorsam. Ama burada da EFC olmuş. Yevpatoria Fried Chicken. Arkadaşlar şehir gördünüz gerçekten çok yeşil. Ben çok beğendim yani burayı. Yazın da gelmek isterim ama tabii buraya yazın gelmek de birazcık maliyet ister yani. Baksanıza sokaklara.
şeylere ve bunlarla da böyle tabii ben yürümeyeyim derseniz de işte bu şekilde turlar yapabiliyorsunuz. Tabii ki şehrin tarihi bir bölümü de var arkadaşlar. Tarihi sokakları var ve birçok daha gezilecek, görülecek yerleri var. İlk bölümde bu tarafı gezdik biliyorsunuz, sahil tarafını. Ve arkadaşlar Kırım'ın şarapları da çok ünlü. Krymski Briz. Krymski Briz. Hatta bakalım içeriden çekmeme izin verirlerse bir göstereyim size. Arkadaşlar Krymski Briz şu şişe 399 ruble, 200 lira. Evet, Stary Krym. Bu ney? Kanyak 370 ruble. Yani ikiye bölüyorsunuz rakamları arkadaşlar. Şu 1500 ruble Fine Republic diye bir marka, 1500 ruble, 750 lira. Yani Stary Gurzuf. Gurzuf da burada bir yine kasaba var. Oranın mesela bu kanyak 750 rubleymiş. Çok ucuz değil mi? Bana çok ucuz geldi bu fiyatlar. Tavriya 760 ruble. Krymski kanyak 800 ruble. Yani inanılmaz ucuz buralar. 360 ruble zaten. Evet, Vino Krasnoy, kırmızı şarap 360 ruble. 480 ruble. Zaten buraya yol boyu gelirken sürekli üzüm bağları görüyorsunuz. İşte bu üzüm bağları nedeniyle de burada bayağı bir şarapçılık gelişmiş durumda. Yani şarap üretimi, ihracını da yapıyorlar tabi. Yani Rusya'nın birçok yerine de gönderiyorlar ve tabi başka ülkelere de gönderiyorlardır diye düşünüyorum. Bunlar da kuru balık arkadaşlar. Şu это какой рыба? Вот. Это барабуля. Barabula da eta. Bizdeki istavrit galiba. İstavrite benziyor. Bu da arkadaşlar Karadeniz'den çıkartılan, yani markette satılanlardan zaten biraz ufak. Belli oluyor. Farklı diyor abla da. Yolun arka tarafına geçince bu bölüm biraz daha arkadaşlar böyle insanların doğal yaşamını gösteren bir yer oldu. Tabii şehirde Sovyetler Birliği zamanından kalma çok eser, meydan, anıt, bina var. Burası da onlardan bir tanesi, hatta ismi de Sovyetskaya Ploşatmış. Yani Sovyet meydanı. Karşı taraf bir sinema binası. Sol tarafta az önce görmüş olduğunuz bina ise yönetim binasıymış buranın. Meydan manzaralı bir Americano alayım arkadaşlar. Şurada bir kahve içeyim, öyle devam edelim. Ой. Здравствуйте. Можно Americano, пожалуйста. Kahve 100 rubleymiş, 50 lira yani. Kahve 50 lira Türk lirasıyla, 100 ruble. Su içmek istedim. 150 ruble dedi. Ben de vazgeçtim. Açık su verdiler. Sağ olsunlar. Fiyatlardan başlamışken size bugün şeyi de anlatayım. Burada fiyatları da anlatayım. Daha doğrusu restoran fiyatları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum size. Burada bir teleferik var. Ona gideceğim. Eğer kullanabilirsem oraya da çıkayım. Birazcık da şehri yukarıdan görelim ve sonra artık zaten videomuzun sonuna geliyoruz. Restoran ve restoran fiyatları ile ilgili şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Bu tabii ki sadece Kırım ve Yalta için değil, Rusya'nın tamamı için düşünebilirsiniz. Sivastopol'da ben bir restoranta oturdum. Yani menüde et ürünlerini ve kebapları falan 100 gram ve fiyat olarak gösteriyorlar. Yani 100 gramı 400 ruble gibi. Ben de bir porsiyon lüla kebap, yani lüle kebabı söyledim. Ve kadın dedi ki biraz büyük ama.
Tamam dedim, yani ne kadar olabilir ki? Yani en fazla 200 gram falan olsun hadi dedim. 800 ruble tutar diye düşündüm. Fakat bir geldi, yani kebap 800 grammış. 800 gramı da yani 100 gramı 300 rubleden 3200 ruble gibi bir şey yaptı. Ben de yanına başka şeyler de söylemiştim. Yani normal bir kebaptır diye. Tabii toplam hesap yani 3700 ruble falan tuttu. 1800 ruble, 1800 Türk lirası yapıyor. Ben henüz bu gezide bir otele gecelik 1800 lira ödemedim ama bir öğlen yemeğine 1800 Türk lirası ödemiş oldum. Yani Rusya'da çok geziyorum biliyorsunuz. Ki ben 2008 yılında gelmiştim ilk kez Rusya'ya aslında. Gezmek için yani. Ve o dönemden bu zamana çok para harcamışımdır burada. Ama şu anlattığım olaydaki harcama gerçekten bana çok dokundu ya. Çok dokundu, o yüzden size de anlatmak istedim. Ben yaptım, siz yapmayın. Oradaki yani 100 gram olduğunu bilin işte, ya da toplam porsiyonun ne kadar olduğunu, kaç gram olduğunu sorun. En kötü translate ile sorun. Boşu boşuna para ödemeyin bu kadar çok. İlginç tarafı da şu, yani ben tek kişiyim. Desene o sana çok gelir. Yani 1 kilo et. Sen Türkiye'de olsa bunu söylerler. Yani bunu söylemeyin, bu çok gelir. Daha ufak olsun falan gibi şeyler söylerler. Yok, burada kadın çok affedersiniz tabiri caizse geçirdi bize yani. Kanatnaya Daroga yani teleferik. Bakayım, gelmişken bunu da yapmak istedim yani, en azından şehri biraz daha böyle hem yukarıdan göreyim hem de hep beraber görelim. Ve baksanıza ya, gerçekten ara sokaklar bile ne kadar güzel bu bölgede. Bindim bu Kanatnaya Daroga'ya, yani tek kişilik bir teleferik gibi yukarı çıkıyorsunuz. Orada bir şehri izleme yeri var. Böyle bir yolculukta şimdi yukarı çıkıyoruz. Bakalım yukarıdan, merak ettim yani, gerçekten dağlar çok güzel ama dağdan aşağısı nasıl görünüyor? Onu da bir sizlerle paylaşayım istedim. Burada arkadaşlar böyle bir kafe ve manzara terası var. İşte şu yol. Şöyle en aşağıdan yukarı çıktık. Yalta'nın da böyle bir manzarası var arkadaşlar buradan. Bu alanda arkadaşlar bir de araba müzesi var. İsterseniz ona girebiliyorsunuz şuradan. Yani böyle bir gezi alanı. Şehri yukarıdan görmek için bir yer. Aslında ben tabi biliyorsunuz tamamen şehri yukarıdan bir göreyim diye çıktım buraya. Etrafı izleyebileceğiniz de bir yer varmış. Bir oraya da bakayım. Teleferikle buraya çıkarsanız işte böyle şehri farklı bir perspektiften görebiliyorsunuz. Yani buradan gerçekten şehrin güzel bir manzarası var ama bence yolculuk daha güzel. Yani buraları işte böyle mekanlar, kafeler falan tutmuşlar. Aşağıya ancak bu kadar görebiliyorsunuz. Yani teleferik yolculuğu daha keyifliydi, öyle söyleyeyim. Yolculuk da arkadaşlar buraya yani çift yön olarak yukarı çıkmak ve aşağıya inmek 350 Türk Lirası, 700 ruble. Bana kalırsa pahalı. Yani arkadaşlar eğer şehri biraz daha yukarıdan göreyim diyorsanız buraya çıkmak bir seçenek. Ama ben çok gerekli mi? Gerekli değil. Hazır ben sizin için çıktım. Şimdi inişe geçiyorum. Yeniden şehre indim arkadaşlar. Tabi söyledim ya, yolculuk daha keyifliydi. Yukarıda aslında yani binalardan kapanmış manzara. O yüzden çok da böyle aman aman beni etkileyen bir manzara olmadı, doğrusunu söylemek gerekirse. Çıkmak isterseniz de tabii sizin bileceğiniz bir şey. Yalta böyle bir şehir. Yani kışı ayrı güzel, yazı özellikle ayrı güzel bir yer.
Dağlar burada da gördüğünüz gibi denize paralel uzanıyor. O yüzden iç kısımdan esen soğuk rüzgarları da kesiyor. Haliyle burası aslında yaz kış ılıman iklime sahip. Subtropikal bir iklime sahip. Yazın zaten yani Haziran'ın birinden yani Ekim'in sonuna kadar, bu zamanlara kadar hatta bayağı sıcak oluyor. Ve kışın da ılıman oluyor. Çoğu zaman yağmur yağıyor. Yılda bir kere falan kar yağıyor. Yağsa da tutmaz yani burada, hemen ertesi gün gidiyor. Çok yağış alınca da tabii şehir böyle gördünüz. Dağlar falan her yer yemyeşil oluyor. Özetle sonuç olarak sevgili arkadaşlar, Yalta'yı da eğer Kırım'ı gezecekseniz, Kırım'ı gezmek isterseniz listenize ekleyin derim. Sözünüz arkadaşlar, Yalta çok güzel bir şehir. Gezmesi, dolaşması keyifli şehir. Geceleri de güzel ama biraz bütçeyi zorlayıcı olabilir. Buna dikkat etmenizi öneririm. Her zaman olduğu gibi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, hoşça kalın. Tabii lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın.